السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمنا شكرا الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب مدد يا شهيد يا أسطور مولانا شاء الله فاز حسن شاء محمد قال مدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي في سترة ولد من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden biri namaz kıldığı zaman sofa ve direk gibi bir streye doğru namaz kılsın ve stresine yaklaşsın ki insan ve şeytandan, ondan şeytan, insan ve şeytanlardan olan şeytan, yani strenin önünden geçen kişi bu hareketiyle onu meşgul etmek suretiyle onun namazını kesmesi. Yani şimdi namaz kılıyorsun, sitre dedi, az bir şey koy, namaz kıldığın önüne, bir önde geçerlerse sen tamam için önde geçmesinler ya o şeyin arkasından geçsinler. Sen kıldığın namaz o geçince ona da günah oluyor. Bilmeden geçmiş oluyorlar ama daha iyi. Eskiden kollardı, böyle bir şeyler vardı. Ufak bir şey olsa bile konulurdu. O bilirdi insan orada namaz kılındığını. Sünnettir yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Erhikul kıblete. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, namaz kıldığınız zaman kıbleye, streninizi 3 arşın bir şekilde yaklaşın. Yani kıbleye doğru o insan geçmeyeceği kadar yaklaşın, çok uzak olmasın ki insan aradan geçemesin diye. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İstatru fi salatikum velev bisehmin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, namazınıza bir okla olsa bile sitre ediniz. Yani ok ya baston bir şey koyun önüne ki o sizin yeriniz, namazınız oraya kadar geldiğini millet bilsin ki onun ilerisinden ya gerisinden geçsin. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnne şeytâne arada li feşedde aleyye en yekta'a salat aleyye فأمكن الله منه فإنه كان الله تعالى منه فدعته ولا أوثقه إلى سالته حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şeytan bana göründü ve namazımı bozmak için bana hücum etti diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeytan hem göründü hem hücum etti ki Peygamber namazını bozmaya azmetti. Ama Peygamber Efendimiz diyor, Allah bana güç verdi, onun boğazını sıktım. Yani Peygamber Efendimiz gücü kimse Peygamber kadar kuvvetli yok, onun şeytan kuvveti yok. Diyor, boğazını sıktım. Sabahladığınızda görmeniz için onu mescid direklerine bir direğe bağlamak istedim diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O paçavra gibi, çaput gibi orada sıktı. Elinde kaldı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak Süleyman aleyhisselamın Kur'an-ı Azim aşağında, ey Rabbim beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık verdi demiş olduğu hatırladım ve bıraktım. Yani o yapmasaydı o kelamın üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı bıraktı. Allah onu küçülmüş, kahir bir şekilde geri çevirdi yani. Perişan bir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı halde kaçıp gitti. Rezil bir vaziyette hakarete ulanmış, hakir olarak çekildi. Yoksa onu herkes görecekti orada.
Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sütretül imam sütretü min halfih. Min halfah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki imamın sütresi arkasındaki kişilerin de sütresidir. Sütre dediğimiz gibi yani ufak bir şey, namazın kılacağı 2-3 arşın dedi. Yani böyle bir 1-2 metre olsun, o yetiyor. Namaz onun arkasında başkasına günah olmadan kılınıyor. İsteyen o sütlerin önünden geçebilir. Arkasını yani namaz kılanla sütre arasında geçilmez de onun sonradan geçilebilir ilerisinden. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es-salâtu alâ zahrid dâbeti ve hâkeda ve hâkeda ve hâkeda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bineğin sırtında namaz şöyledir. Kıble şartı kalkar. Yani namaz yolculukta olduğu vakit. Şimdi eskiden devede giderdi. Devenin üstünden elmeden namaz yolculukta namaz kılınıyor. Bu şehirler arasında bazen otobüsler durmadan giderse o da aynı şekilde ya uçakta, tayyarede giderken aynı şekilde deniz ama tabii o deniz kıble kılabilir de böyle ve nereye giderse kıble öyledir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani illa da durup da kıbleye şey yapacağım değil diye. O kabuldür çünkü o hem seferidir hem mecburidir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolaylık olarak gösteriyor. Bazı insanlar yok uçakta oturarak olmaz. Şeyde de oturarak kılınıyor. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devenin sırtında, atın sırtında, katırın sırtında yolculuk yapınca onun üstüne kılınmış. O sahihtir yani. Onun için bu kolaylıktır. Onu iade etmesi de gerekmez. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-hirratu la taqta'us salah li'enneha min meta'il beyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kedinin namaz kılanın önünden geçmesi namazı bozmaz. Çünkü bu kedi ev eşyalarından sayılır. Yani şey gibi sandalye, sepet mepet gibi yani sayılır o kedi. Onun için namaz bozulmaz. Bir de dokunduğu nesneler necis olmaz. Allah'ın hikmeti bu. Hadiste bazı bizim sofiler var. Kedi girdi mi şey yapıyor. Olmaz. Kaç defa gördüm ben yani. Kedi girdi diye acaba namaz bozuldu mu diye soruyorlar. Ya başkaları olmaz diyorlar. İşte Peygamber Efendimiz kedi hiçbir şey yoktur yani onun. Orada pislemedikten sonra bir şey yok. Dolaşıp da çıkarsa hiçbir mahsur yoktur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لو يعلم المار بين يدي المغسل ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yani namaz kılan kişinin önünden geçen kimse günah olarak ne yüklendiğini bir bilseydi 40 kadar zaman beklemesi onun için önünden geçmesinin daha hayırlı olurdu. Yani şimdi namaz kılıyor, önünden geçiyor. Bilerek yani geçmek olmaz ama şimdi de şöyle dediği gibi uzaktan 3 arşın, 5 arşın aradan varsa bir de böyle şeyler varsa onlar zaten sitre sayılıyor. Öteki türlü tam yani hemen önde geçmek çok günah oluyor. Onun için o günahı bilse diyor bir defa değil 40 defa beklerdi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لو يعلم المار بين يدي المصلي لحب
لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namaz kılanın kişinin önden geçen kimse günah olarak ne kadar yüklendiğini bir bilse, yani ne kadar günah işlediğini bilse bacağının yani ayağının kırılmasını ister ve namaz kılanın önden geçmeyi istemezdi. Keşke bacağım kırıldı, ayağım kırılsaydı da buradan geçmeseydim diyor. O kadar günah var. Yani ona dikkat etmek lazım. Bilmeden bazı insanlar yani namaz kılan da biraz yapması lazım. Başkasına günah olmasın diye mesela böyle direk var ya başka bir şey var ya kıbleye doğru geçemeyeceği yer varsa oraya yaklaşması iyi olur ki başkasına da günah olmasın diye. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة لكان أن يقيم 100 عام خيرا له من الخطوة التي خطاها. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biriniz Müslüman kardeşi namazındayken önüne geçmekle günah olarak ne işlediğini bir bilse diyor. Öylece 100 yıl yerinde durması kendisi için o attığı bir adımdan daha hayırlı olur. Yani o bir adım yani adam o kadar pişman ki 100 sene bekleseydim burada bu ne için bu kadar şey yaptım hayat arkasından da dönseydim yani olsaydı öyle olarak şey yapar diyor. Hayırlı daha hayırlı olur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة بالخط بين يديه وبالحجر وما وجد من شيء مع أن المؤمن لا يقطع صلاته شيء. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biri namaz kılacağı zaman önüne bir çizgi çizerek çizgi dediğimiz bunlar gene çizgi sayılır yani bu şeyler. Ama gene de biraz ileriden geçmek lazım. Çizerek veya bir taşla ve bulduğu herhangi bir şeyle yani önüne asasını koysun, misvanı koysun, sırtları yapsın. Bununla birlikte müminin namazı hiçbir şeyle kesilmez. Yani ondan geçsen de o insanın namazı bozulmaz. Ama vebal, günah sende olur. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لِيَضَ أَحَدَكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مَا أَخِرَةِ الرَّحَلِ وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biri namaz kılacağı zaman yaslandığı baston gibi bir şeyi önüne koyarak sitre yapsın. İşte baston, asa ne varsa onu önüne koysun. Ondan sonra da önünden geçen bir şey ona namazına bir zarar vermez. Yani o şeyden sonra ne onun namazına zarar verir ne gelenin günah sayılır. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem الذي يمر بين يدي رجل وهو يصلي عمدا يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kasıtlı olarak namaz kılan birinin önünden geçen kişi kıyamet gününde bunun cezasının şiddetini görünce kuru bir ağaç olmayı ve namaz kılanın önden geçmemiş olmayı temenni edecektir. Yani bu öyle büyük günah, yani bu hafif bir şey değil. İnsanlar çoğu zaman bazen çoğu insan bilmeyerek tabii ama Allah'a şükür şimdi şeyler, işaretler var böyle bu seccadelerde. Artık o kadar inşallah günah sayılmaz. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ve kemâ kâle. Ziyadetler şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram ve ilâ arvâh cemî'l enbiyâ ve murselîn kudâmâ şerâ'ihim ve ilâ arvâhil a'immetil arbâ'a ve ilâ arvâh meşâikhina fi tarikatin nakşibendiyetil aliyye khâssatan imâm-ı tarikati ve gavs-ı halîka Hâca Bahauddin Muhammed ve Veysîl-i Bukhari Seyyidina Abu Khâliq el-Rıcvâni Mevlâ Şeyh Şerafuddin Davasani Mevlâ Şeyh Abbâk Aziz Davasani Mevlâ Şeyh Muhammed Nazım Âbi Hakkâni ve sâir sâdâtine siddiqîn ve men ahfâtatı ve cüvâri Hüseyin Hüzâfani ve refâkâh Hacı Mustafa Hatıra ve cümlemizi geçmiş Allah'a şükür.
şehitler ruhu için, geçmişler ruhu için. Allah Teala Fatiha.